halde küçük işletmeler için ne yapacağız? Muafiyetlerden yararlanmaya çalışacağız. Yani biz belirli koşulları taşıyan bir yabancıyı işin yerimize alır isek o zaman bu kriterlerden muaf tutuluyoruz ve işimiz daha kolaylaşıyor. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Şimdi size 9 tane grup sayacağım ve eğer bu 9 gruptan herhangi birine giren bir yabancı uyrukluyu işe alır iseniz onun adına çalışma izni almanız mümkün çünkü değerlendirme kriterlerinden muaf tutuluyorsunuz. Birinci grupla başlayalım isterseniz. 8 yıldır Türkiye'de bulunmuş bir yabancıyı işe alırsanız değerlendirme kriterlerinden muaf tutuluyorsunuz. Ama bu 8 yıl konusunun altını çizmek istiyorum. Buradaki 8 yıl kaçak yollardan, izinsiz, belgesiz Türkiye'de kalmış yabancıları kastetmiyoruz. 8 yıldır Türkiye'de ya kısa dönemli ikamet izniyle ya uzun dönemli ikamet izniyle, insani ikamet izniyle, insan ticareti mağduru ikamet izniyle ya da aile ikamet izniyle veya çalışma izniyle bulunmuş yani yasal yollardan kalmış olan yabancıları kastediyoruz. Dikkat ederseniz öğrenci ikamet iznini saymadım çünkü öğrenci ikamet izniyle kalanlar bu kapsamda sayılmıyorlar. Şimdi gelelim ikinci gruba. Çalışma iznine müracaat ettiğiniz tarihten geriye dönük olarak 5 yıl içinde en az 3 yıl süreyle ikamet izniyle, çalışma izniyle veyahut da uluslararası koruma kapsamında Türkiye'de kalmış bir yabancıyı eğer işe alır iseniz yine istihdam ve mali yeterlilik kriterlerinden muaf tutuluyorsunuz. Şimdi bunu bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki 20.12.2025 tarihinde çalışma izni başvurusu yaptınız. Buradan geriye gidiyoruz. 20.12.2020 tarihi ile 20.12.2025 tarihi arasında işe almayı düşündüğünüz yabancının en az 3 yıl süreyle yasal yollardan Türkiye'de kalmış olması gerekiyor. Yani ya bir ikamet izniyle olacak ya da bir çalışma izni olacak ya da uluslararası koruma kapsamından yararlanacak. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken ikinci bir nokta daha var. O da bu muafiyetten yararlanabilmeniz için iş yerinizde en az bir Türk işçi istihdam etmeniz gerekiyor. Bir yabancı için bir Türk işçi, 2 yabancı için 2 Türk işçi, 3 yabancı için 3 Türk işçi istihdam etmeniz gerekiyor. Eğer 3'ten fazla yabancıyı işe almayı düşünüyorsanız tekrar değerlendirme kriterlerine tabi oluyorsunuz. Yani muafiyet sadece 3 yabancı için geçerli oluyor. Göç kurulu ikameti ile Türkiye'de bulunan bir yabancı işi alırsanız da yine değerlendirme kriterlerinden muaf tutuluyorsunuz. Yalnız bu göç kurulu ikametinin ikamet süresi içinde başvuru yapmanız gerekiyor. Bir başka muafiyet durumu uzun dönemli ikamet izniyle Türkiye'de bulunan bir yabancı işi alırsanız yine değerlendirme kriterlerinden muaf tutuluyorsunuz. Bir de anne baba eşle ilgili muafiyet durumları var. Diyelim ki annesi, babası yahut da çocuğu Türk vatandaşı olan bir yabancı işi alırsanız yine muafiyet söz konusu. Bunun dışında 3 yıl süreyle bir Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde kalmış bir yabancıyı işe alırsanız yine değerlendirme kriterlerinden muaf tutuluyorsunuz. Türk soylu yabancılarla ilgili de bir muafiyet durumu var. Eğer ki İçişleri Bakanlığı ya da Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen bir yabancıyı işe almanız söz konusu ise yine muafiyetlerden yararlanabiliyorsunuz. Yalnız bu kişilerin Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve mesleklerde çalışmaması gerekiyor. Ve bunun yanı sıra yine genel müdürlükçe, uluslararası iş gücü politikası gereğince çalışması uygun bulunan Türk soylu yabancıları da yine çalıştırmanız mümkün olabiliyor. İnsani ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet izni verilmiş olan yabancılar ile vatansız kimlik belgesine sahip olan yabancılardan herhangi birini çalıştırırsanız da yine değerlendirme kriterlerinden muaf tutuluyorsunuz. Son bir grup olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını işe aldığınız zaman da yine değerlendirme kriterlerinden
muafsınız çalışma izni başvurularınızda. Küçük bir şahıs şirketi olarak değerlendirme kriterlerinden muaf tutulabileceğiniz bir yabancıyı buldunuz ve onun adına çalışma izni müracaatı yapmak istiyorsunuz. Peki hangi tür belgeleri hazırda bulundurmanız gerek? Şimdi çok kısa bunlara değinelim. Biliyorsunuz çalışma izin müracaatını Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün e-izin sayfasından online olarak yapıyorsunuz. Bir yere gidip de evrak götürmenize gerek yok. Hangi tür belgeleri masanızın üstünde hazır bulundurmanız gerekiyor? Bunlardan birincisi başvuru dilekçesi. Zaten sistem bunu size hazırlıyor. Bunlardan ikincisi yabancı ile bir iş sözleşmesi yapmanız gerekiyor ve bu iş sözleşmesinde karşılıklı olarak imzalamanız gerekiyor. Aman iş sözleşmesindeki ücret bölümünü ve diğer ilgili bölümleri tam olarak yazmaya gayret edin. Herhangi bir eksiklik olmasın. Bunun dışında işletmeniz için İl Ticaret Odası'ndan alınmış olan faaliyet belgeniz gerekiyor. Özellikle belirli NACE kodlarında bulunan işyerleri için bu çok önemli. Yine Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış bir sicil tasdiknamenizin olması gerekiyor. Bütün bunları sisteme yükleyeceksiniz. Bunun dışında vergi dairesinden veyahut da serbest muhasebeci mali müşaviriniz tarafından onaylanmış bilançonuzun ve kar zarar tablonuzun da sisteme yüklenmesi gerekiyor. Eğer bilanço usulüne göre defter tutmuyor iseniz işletme hesap özetinizi yine sisteme yüklemeniz gerekiyor. Bunun dışında bir de yabancı ile ilgili olarak sisteme yüklemeniz gereken evraklar var. Nedir bunlar? Birincisi yabancının tabii ki pasaportu, en az 6 ay süreli ikamet izni ve yabancıya ait olan bir adet fotoğrafı biyometrik olması gerekiyor. Yüklemeniz gerekiyor. Bunun dışında bir de yabancının diploması, bunun da yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılmış olan örneğini de sisteme yüklemeniz gerekiyor. Bütün bunları sisteme yüklüyorsunuz, gerekli alanları dolduruyorsunuz ve başvurunuzu gönderiyorsunuz. Bundan sonra eğer ki evraklarınızla ilgili bir eksiklik olur ise baştan vermiş olduğunuz e-posta adresinize eksik evraklar bildiriliyor, size bir süre veriliyor. O süre içinde eksiklerinizi tamamlamanız gerekiyor. Yabancı çalışma izni müracaatlarında eksik evrakla başvuru yapmamak son derece önemli. Çünkü aksi halde başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir. Dileriz bu verdiğimiz bilgiler son derece faydalı olmuştur.